Osmancık pirinci, istediğiniz her türlü pirinci kullanabilirsiniz. Yeter ki pirinci kırık olmasın. Yine de bir kontrol edelim. Kırık yok, kullanabiliriz. Ölçülü yapalım. Saat gece 2. Bugün de pilavcılarla aramızı bozuyoruz. Kapı kapı pilavcı mı arayalım gecenin ikisinde? Barutane pilavcısının pilavını yapacağız. Tavuklu pilavını. Bir su bardağı pirinç. Tavuk but. Bir dilim, gözünüze az gelmesin. 2 kişilik pilav yapıyoruz. 2 kişi için bir dilim but bile kullanmıyorlar. Nizami yapalım. Üstünü hemen geçecek kadar su. Ama kafalarda soru işareti kalmasın. Yine bardak ölçülü yapalım. Tarifin sonunda paylaşacağım filmi mutlaka izleyin. Müthiş bir film. Güzel zaman geçirirsiniz. 3 su bardağı oda sıcaklığında su. Tuz. Şöyle bir çay kaşığı, hem daha çabuk pişsin hem de lezzetlenmesi için. Bu arada o kaynayana kadar pirinçleri nişastasından kurtaralım. Biraz tuz. Nişastası pirinçlerin daha çabuk çıkması için. Bugün de barutane pilavcısıyla araba bozuyorum. Siz de görünce muhakkak diyorsunuzdur, senin bıyığını sıkayım. Ve üstünü geçecek kadar su. Bıyığını sıktığımın barutane pilavcısı. Kolla kendini. Geliyorum. Su kaynamaya başladığı anda defne yaprağı. İsteyen havuç da atabilir. Kök sebze de atabilir ama göreceksiniz hiç gereği yok. Altını kısıyorum. Şöyle dingin bir şekilde yavaş yavaş pişmesini istiyorum. Tavuk en az 30 dakika, pirinçler 20 dakika bekleyecek. 20 dakika sonra pirinçleri yıkayabiliriz. Tavuklar pişmeye devam etsin. Pirincin tamamen nişastasından kurtulması gerekiyor. Tamamen su tertemiz oldu, görüyor musunuz? Berraklaştı. Ama bunun için nereden baksanız 4-5 dakikadır uğraşıyorum. Pirincin tamamen suyunun süzüldüğünden emin olmalısınız. Ne kadar kuru olursa o kadar lezzetli olur. 35 dakikadır tavuk pişiyor. Beraber bakalım pişmesi yeterli mi değil mi? Tavuk parçalanmaya başlıyorsa çatalla pişmesi yeterli. Çünkü çok kolay tiftik tiftik ayırmalıyız. Bakın neredeyse çataldan dağılacak, görüyor musunuz? Tam istediğim gibi sıcakken ayırırsanız tiftik tiftik çok daha rahat ayırırsınız. Bakın şöyle elimizle çok daha kolay ayırabiliriz. Tercih sizin. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, tavuk suyunu yaptıktan sonra süzmüyorsunuz. Mutlaka süzmelisiniz. Püf noktası, tavuk suyu muhakkak süzülecek. Aynen böyle. Pilav yaparken tencere seçiminiz çok önemli. Ben döküm tencere kullanıyorum. Siz isterseniz pilav tenceresi de kullanabilirsiniz. İsterseniz bir yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi ölçülü yapalım. Bir parmak zeytinyağı ve bir parmak sıvı yağ, çiçek yağı. Çay bardağının altından 2 parmak yeterli. Hemen tavaya. Burada tencerenin ısısı bile, yani yağın ısınma ısısı bile çok önemli. Kısık ateşte ısıtıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Sesi duyduk. Demek ki istediğimiz kıvama gelmiş. Artık pirinçleri içine katabiliriz. Burada sizden istediğim 1 dakika boyunca sakın hiç dokunmayın. 1 dakika boyunca kendi kendine alışsın. 1 dakika sonra karıştırmaya başlıyorum. Ne kadar çok karıştırırsanız pilavınız o kadar tane tane olur. 4-5 dakikadır karıştırıyorum kısık ateşte. Bir diğer yolu ise bir tane pirinci alırsınız parmağınızın arasına. Eğer parmağınızın arasında sıcaklık hissediyorsanız demek ki pirinciniz kavrulmuş demektir. Yine ölçülü yapalım. Bir su bardağı tavuk suyu. Burada önemli nokta, direkt bütün suyu tavuk suyundan eklemeyin. Kıvamı, tadı çok yoğun olur. Yarım su bardağı oda sıcaklığında su ekliyorum.
Yetmediğini anlıyorum ve bir yarım su bardağı daha su ekliyorum. Yani bir su bardağı tavuk suyu, bir su bardağı oda sıcaklığında su ekliyorum. Hemen karıştıralım. Pirinçleri suyla karıştıralım. Tuz. Daha önce tuz eklemiştik tavuk suyuna, o yüzden biraz daha dikkatli. Şöyle bir çay kaşığı benim için yeterli olacak ama tuz size kalmış. Oranı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Son kez bir karıştıralım. Tuzu her yere yayalım. Kaynamaya başladığı anda hemen ocağın altını en kısa getiriyorum. Kontrol ediyorum ve yavaş yavaş dingin bir şekilde pişmesini istiyorum. Kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika pişmesine izin veriyorum. Burası mutfak. Keyfimize bakacağız. Kıracağız, dökeceğiz. Bu dünyada sizden daha önemli hiçbir şey yok. Ben hariç. 15 dakika sonra şöyle bir açıyorum. Beraber kontrol edelim. Tam ortasından şöyle bir açıyorum ve dibinde su kalmadığını görüyorum. Piştiğini anlıyorum. Tekrar şöyle bir kapatalım. Altını kapatıyorum artık ocağın. Pişti çünkü. Üstünü kağıt havluyla kapatıyorum. Demlemeye bırakıyorum. 20 dakika boyunca demlenecek. Bu arada bir Türk kahvesi içelim. Unutmayın, bu hayatta sizden daha önemli hiçbir şey yok. Ben hariç. Bunu unutmayın. Keyfinize bakın. Kahvemizi içelim. Daha sonra devam edeceğiz. 20 dakika sonra beraber açıyoruz. Şöyle bir hafif karıştıralım. Dibine bakalım. Tutma var mı yok mu? Hep beraber bakalım. Gördüğünüz gibi kesinlikle hiçbir tutma yok. İstediğimiz gibi yeterli derecede tane tane. Bu arada tavukları tiftiklemek çok önemli. Ne kadar ince keserseniz, koparırsanız o kadar iyi olur. Şöyle bir eziyorum. Ezdikten sonra pilavı üstüne koyuyorum. Kap olarak kullanacağım bunu. Çok fazla bastırmıyorum. Burası önemli. Daha sonra tabağa çevir. Nasıl gözüküyor? Şuraya bir tuz. Tuzlayalım biraz. Biraz karabiber. İyice lezzetlensin. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Baratane pilavcısından daha lezzetli mi değil mi? Yapıp deneyin. Daha sonra yorumlarda yazın. Gayet yakışıklı oldu. Artık şunun bir tadına bakalım. Ne dersiniz? Açın ağzınızı. Biraz pilavından, biraz tavuğundan. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Nasıl mı olmuş? Nasıl mı olmuş? Anlayamadım. Bir daha bir tadına bakayım şunun. Dur. Biraz tavuğundan. Dur hemen. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bir dakika. Dur, anlayamadım da. İnanılmaz lezzetli olmuş. İnanılmaz. Şuraya hemen bir film bırakıyorum. Bakın sakın bu boks filmi filan ben izlemem. Kadınlar sakın demesin. Resmen bir hayat dersi var. Hem de Russell Crowe oynuyor. 1930'ların Amerika'sında hayatta kalmak oldukça zorlaşmıştır. Hayattaki en büyük isteği gerçek bir boksör gibi yaşamak olan Jim, yani Russell Crowe, ailesine bakabilmek için spora bırakmış ve limanlarda işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar seyrettiğiniz ilk 3 film içinde en iyisi olabilir. Mutlaka izleyin bu filmi. Koray demişti dersiniz. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Ve her canlı muhakkak bu kanala abone olacak. Hepimize iyi sağlık. Tekrardan herkese selamlar.